Herkese merhaba. Felsefenin derin sularında birlikte yol aldığımız Kitap Felsefe kanalımıza başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Bugün 20. yüzyılın en keskin zekalarından birinin Simone Weil'in peşini hiç bırakmayan o kışkırtıcı sorunun izini süreceğiz. Özgürlük için verdiğimiz o büyük mücadeleler neden hep hüsranla sonuçlanıyor? İşte Simone Weil'in Baskı ve Özgürlük adlı eserinin o sarsıcı dünyasına bu cümleyle adım atıyoruz. Bu bizim başlangıç noktamız. Özgürlüğe dair kurduğumuz en parlak hayalleri bile sorgulatan oldukça sert bir gözlem. Vay, burada bizi durup düşünmeye zorluyor ve çok temel bir soru soruyor. Ya tarih gerçekten de bir baskı rejiminin gidip diğerinin geldiği, sonu gelmez bir döngüden ibaretse? O zaman belki de biz sorunun kendisine en başından beri yanlış anlıyoruzdur. Ne dersiniz? Peki bu bitmek bilmeyen döngünün arkasında ne var? Onu ne besliyor? Weil'e göre cevap, iktidarın doğasını tamamen yanlış anlamamızda gizli. Bu yüzden her şeyden önce iktidar dediğimiz şeyin ne olduğunu yeniden tanımlamamız gerekiyor. İşte bu soru Weil'in analizinin tam kalbinde yer alıyor. Çünkü bu soruyla birlikte odağımızı iktidarı elinde tutan kişileri suçlamaktan çekip o kişilerden bağımsız işleyen sistemin kendisine çevirmemizi sağlıyor. İşte asıl can alıcı nokta tam da burası. Weil'e göre iktidar adeta bir doğa kanunu gibi, bir yer çekimi gibi işler. Kimin elinde olduğunun hiçbir önemi yoktur. Onun tek bir amacı vardır: durmadan büyümek ve kendini ne pahasına olursa olsun devam ettirmek. Kişisel olmayan, amansız bir kuvvet yani. Tamam, diyelim ki iktidar böyle kişisel olmayan kör bir güç. O zaman bu kadar acı, bu kadar baskı nasıl ortaya çıkıyor? Weil'e göre sorun insanların kötü niyetli olmasında değil, tamamen nesnel yani objektif koşullarda yatıyor. Ve bu noktada ayrıcılık kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen para pul, ünvanlar gelmesin. Weil çok daha derine, meselenin kökenine iniyor. Bilgi ve karmaşıklık. Bakın Weil, baskının nasıl da toplumun kendi gelişiminden, kendi karmaşıklığından doğduğunu adım adım gözler önüne seriyor. Toplum geliştikçe işler karmaşıklaşıyor. Bu karmaşık işleri anlayan küçük bir uzman grup ortaya çıkıyor ve bu bilgi tekeli kaçınılmaz olarak eşitliği yok ediyor. Sonuç mu? Emredenler ve uygulayanlar olarak insanları ikiye bölen devasa bir toplumsal makina. Tam bu noktada aklınıza şu soru gelebilir. İyi de halkın gücü nerede? Yani kitleler, o büyük çoğunluk bir araya gelip bu küçük ayrıcalıklı gruba karşı koyamaz mı? Hepimize öğretilen, filmlerde izlediğimiz, kitaplarda okuduğumuz bu umut dolu düşünceye karşı Weil, oldukça sarsıcı, hatta rahatsız edici bir karşı argüman sunuyor. Bu cümlenin iması gerçekten çok çarpıcı değil mi? Yani bir kalabalığın, bir yığının kendi başına hiçbir gücü yoktur diyor Weil. Asıl güç, o kalabalığı organize edebilen, ona bir yön verebilen kişinin elindedir. Peki, bu kadar karamsar, bu kadar iç karartıcı bir tablodan sonra Weil bize hiç mi bir umut ışığı, bir çıkış yolu göstermiyor? Gösteriyor. Ama bu öyle hap gibi yutulacak basit bir çözüm reçetesi değil. Daha çok felsefi bir ideal. Weil'in sunduğu şey bir eylem planından çok, karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayacak bir kutup yıldızı gibi. Bu idealin merkezinde ise çok temel bir fikir var. Emeğin, yani insanın yaptığı işin onurunu ve düşünsel değerini ona geri vermek. Yani öyle bir toplum düşünün ki her bir birey sadece bir makinanın dişlisi gibi emirleri uygulamakla kalmıyor, yaptığı iş üzerinde düşünüyor, aklını ve elini birleştiriyor, kendi hayatının, kendi varoluşunun koşullarını bizzat kendisi üretiyor. İşte o zaman üretici onurlu bir konuma yükseliyor ve o meşhur, o yıkıcı, emreden, uygulayan ayrımı da ortadan kalkıyor. Sonuç olarak Simone Weil'in bu derin analizi bize hazır cevaplar vermiyor, aksine daha da zor sorularla baş başa bırakıyor. Bize dünyayı ve iktidar ilişkilerini anlamak için çok güçlü bir mercek sunuyor ve zihnimizde şu devasa soruyla bizi uğurluyor: eğer baskı insan eliyle değil de bizzat toplumun karmaşık doğasından inşa edilmiş dev bir makine ise, biz o makineyi bir gün gerçekten kontrol edebilir miyiz?